Yeni bir videodan herkese merhaba. Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yükseldiği dönemde en dikkat çekici alternatif dini yapılardan bir tanesi hangisiydi? Bir yeraltı kültü, bir asker dini, bir gizem sistemi. Mitras. Şimdi size rahatsız edici bir soru sorayım. Eğer tarih biraz daha farklı aksaydı, eğer imparatorluk tercihi başka yönde olsaydı, bugün kiliseler yerine mitriumlar mı olurdu? Ve insanlar Noel yerine güneşin zaferini mi kutlarlardı? Mitraizm gerçekten Hristiyanlık tarafından yenildi mi? Yoksa zaten kaybetmeye mahkum bir yapı mıydı? Bu bölümde basit bir dinler savaşı anlatmıyoruz. Bir teolojik tartışma da yapmayacağız. Bugün bir yapıyı inceliyoruz. Bir sosyal ağı, bir inisiyasyon sistemini, bir imparatorluğun tercih mekanizmasını. Ve sonunda şu soruya cevap arıyoruz. Mitraizm neden kaybetti? Ben Yunus Angıner ve bu kanalda dinler tarihini, ezoterik gelenekleri ve medeniyetin kırılma anlarını akademik ama anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Eğer bu tür içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu çalışmaların bağımsız ve akademik kalabilmesi için destek olmak isterseniz bir beğeni, bir yorum ve abone olmak bizim için çok önemli. Bu destekler bu tür derin ve kaynak temelli içeriklerin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Şimdi Roma'nın yer altına inelim ve Mitriumlara yavaş yavaş girelim. Ve bu kayıp dinin gerçekten nasıl kaybettiğini adım adım inceleyelim. Mitraizm neydi? Temel çerçeve olarak baktığımızda Mitraizmi anlamadan neden kaybetti sorusuna cevap veremiyoruz. Önce şu soruyu netleştirelim. Mitra kimdi? Ve daha da önemlisi Roma'daki Mitras gerçekten İran'daki Mitra mıydı? İran Mitrası mı, Roma Mitrası mı? Mitra adı çok eski. Onu ilk olarak Hint-İran dünyasında görüyoruz. Rigveda'da Mitra, Avesta'da Mitra. Ahura Mazda ile birlikte anılan ilahi bir figür, ışıkla ilişkili. Anlaşmaların koruyucusu, gerçeğin ve düzenin tanrısı. Ama dikkat edin, Avesta'daki Mitra bir boğa öldürmez. Roma'daki Mitras ise sürekli bir boğa öldürür. Bu fark çok küçük değil. Hatta çok önemli. 20. yüzyılın başında Franz Kumon büyük bir tez ortaya attı. Ona göre Roma'daki Mitraizm İran'dan gelen Mazdaist bir mezhebin devamıydı. Doğudan batıya taşınmıştı ve Roma'da Hristiyanlıkla yarışmıştı. Bu tez uzun süre kabul edildi ancak modern bir araştırma özellikle Manfred Klaus ve Richard Gordon bu anlatının fazla düz ve çizgisel olduğunu gösterdi. Roma mitraizmi İran mitrasının doğrudan devamı değildir. Bu bir Roma üretimidir. Evet, isim doğudan geliyor. Evet, bazı kavramlar İrani. Ama Roma'daki kült yerel Helenistik ve imparatorluk bağlamında şekillenmiş yeni bir yapı. Bu şu anlama gelir. Mitraizm bir İthal din değil. Roma içinde inşa edilmiş bir gizem dinidir. Ve bu fark çok belirleyici. Çünkü bir dinin kökeni değil, onun içinde geliştiği sosyal bağlam kaderini belirler. Peki sembol olarak ne var? Torok Tani dediğimiz Mitraizm'de bir sembol var. Mitraizm denince akla tek bir sahne geliyor. O da Mitras diz çökmüş bir boğanın boynuna hançer saplıyor. Bu sahneye Toroktani deniyor. Etrafında semboller var. Yılan var, köpek var, akrep var, kuzgun ve bunun yanında güneş ve ay var. Ve çoğu zaman zodyak kuşağı da bulunuyor. Bu sahne sıradan bir kurban tasviri değil. Peki neyi temsil ediyor? Kumont bu sahneyi İran mitolojisiyle açıklamaya çalıştı. Boğa kozmik bir varlıktı. Kurbanla dünya düzeni başlıyordu. Ama David Ulansey farklı bir yorum getirdi. Ona göre Toroktani bir gök haritasıdır. Boğa, Taurus takım yıldızı, Akrep Scorpio takım yıldızı, yılan Hidra, köpek Canis majör. Bu sahne gökyüzünün bir şifresidir. Ve daha da radikal olan şu, Ulansey Mitraizmin gök ekseninin kaymasını sembolik olarak temsil ettiğini öne sürüyor. Eğer bu doğruysa Mitraizm sıradan bir halk dini değil, kozmolojik bir entelektüel keşfin mitolojik anlatımıdır. Ama burada bir gerilim doğuyor. Kozmik sembollerle örülmüş bir din geniş kitlelere hitap edebilir mi? Yoksa elit bir çevrede mi kalır?
Toroktoni sahnesi aynı zamanda Mitraizmin en büyük estetik gücü ve belki de en büyük sınırı. Bu sahne Hristiyan çarmıhına oldukça benziyor mu bilmiyorum. Aslında yüzeyde evet benziyor ama çarmıh basittir. Toroktoni karmaşıktır ve dinler tarihinde sembolün sadeliği bazen gücün ta kendisidir. Mitrium'un yapısı aslında çok önemli. Yer altında gelişen bir din ortaya çıkartıyor. Şimdi mekana bir bakalım. Mitra tapınaklarına Mitrium deniyor. Ve bunlar yer altında. Penceresiz, uzun dar koridor gibi. İki yanda uzanan sedirler var. En uçta Toroktoni kabartması. Bu mimari bir tesadüf değil. Bu bir mağara sembolizmi. Kozmik mağara. Evrenin içi gizli bilgi alanı ama burada bir sorun var. Mitroyumlar küçüktür. Genellikle 20 ile 40 kişilik oluyorlar. Bu bir katedral değil. Bu bir şehir meydanı da değil. İlginç bir yapısı var. Bu kapalı bir cemaat modeli. Kadınlar yok, çocuklar yok, aile ibadeti yok. Bu bir kardeşlik yapısı. Hristiyanlık ise evlere girebildi. Aile sofralarına oturdu, kadınları dahil etti. Mitraizm ise yer altında kaldı ve dinler tarihinde yer altında kalan yapılar genel olarak kamusal alanı ele geçiremezler. Bu bölümün aslına baktığımızda en önemli cümlesi şu olabilir. Mitraizm güçlü bir sembolizme sahipti. Derin bir kozmolojiye sahipti, disiplinli bir inisiyasyon yapısına sahipti. Ama kökeni çok karışıktı. Sembolü elitistti, mekanı kapalıydı ve bu üç unsur ileride göreceğimiz büyük kırılmanın aslında zeminini hazırlıyordu. Mitraizme baktığımızda inisiyasyon dini olarak görüyoruz veya inisiyasyon dini sistemi olarak kabul ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş kalbine inelim. Bu bir inanç sistemi değil sadece. Aynı zamanda bu bir inisiyasyon sistemi ve bu fark kaderi aslında belirliyor. 7 dereceden oluşuyor. Kroksan, Patere. Mitraizmde herkes aynı seviyede değil. 7 dereceli bir yükselme sistemi var. Koraks kuzgun demek. Nymphus gelin demek. Miles asker demek. Leo aslan demek. Perses pers demek. Heliodromus güneşin habercisi demek ve Pater baba demek. Bilebildiğiniz yani anlayabildiğiniz gibi. Bu sadece sembolik bir liste değil. Bu bir ruhsal ve toplumsal hiyerarşidir. Manfred Klaus'un da belirttiği gibi bu dereceler askeri terminoloji ile dikkat çekici bir paralellik gösterir. Özellikle miles yani asker, milis. Bu derece tesadüf değildir aslında. Roma İmparatorluğu bir askeri imparatorluktur ve Mitraizm bu askeri ruhla neredeyse birebir örtüşür. Disiplin, sadakat, kardeşlik, üst-alt ilişkisi. Roger Beck bu yapıyı kozmik hiyerarşinin dünyevi yansıması olarak yorumluyor. Yani inisiyasyon sadece bir sosyal yükselme değil, evrenin düzenine katılmadır. Bu noktada başka gizem dinleriyle paralellikler görebiliyoruz ya da o doktrinlerle. Örneğin Eleusis gizemleri, Orfik inisiyasyonlar, hatta daha doğuda Mısır rahiplik okulları. Ama Mitraizm'de fark şu, bu sistem aşamalı ve kapalı. Herkes en altta başlıyor ve yükselmek zorundalar. Bu yapı Hristiyanlıktan çok farklı. Hristiyanlıkta herkes aynı anda vaftizle eşit oluyor. Mitraizmde eşitlik yok, yükselme var. Ve bu yükselme seçilmiş erkeklere mahsus. Erkek kardeşlik modeli burada biraz durmamız gerekiyor aslında. Çünkü Mitraizm kadınları dışlamış. Elimizdeki arkeolojik ve epigrafik veriler neredeyse tamamen erkek isimlerini gösteriyor. Aslında bu bir tesadüf değil. Bu bir erkek kardeşlik kültü. Askerler, memurlar, tüccarlar ama her zaman erkekler. İlle erkekler. Bu noktada David Ulansey önemli bir gözlem yapıyor. Mitraizm Roma'nın kamusal erkek dünyasında güçlüydü. Ama ev içi dünyada yoktu. Ve dinler tarihine baktığımızda şu kural neredeyse değişmez. Bir din evin içine girmeden kalıcı olamaz. Olmamıştır da. Hristiyanlık kadınları dahil etti. Erken Hristiyan topluluklarında kadın diyakonlar vardı. Yahudilik de kadınları aslında dahil etti. Ev kiliseleri vardı. Aile merkezli ibadet vardı. Mitraizmde ise ev yok. Mitroyumlar var. Yer altında kapalı, sınırlı
bir yapı. Ve bu yapı aslına bakarsanız din olmasa da hür ve kabul edilmiş masonlara da benzeyebilir veya bununla kıyaslanabilir. Modern masonik yapılar da aslında inisiyasyon temellidir. Hiyerarşik erkek kardeşliği üzerine kuruludur. Ama masonluk hiçbir zaman kitlesel bir din olmamıştır. Zaten din olarak da kabul edilmez. Çünkü modeli inisiyatik ve sınırlıdır. Mitraizm de aynı yapısal sınırı taşır. Bu arada şunu da hemen belirtmem gerekiyor ki iki çeşit masonluk var. Bir tanesi özgür masonlar, diğeri de hür ve kabul edilmiş masonlar. Özgür masonlar kadınları kabul eder, hür ve kabul edilmiş masonlar ise localarda kadınları kabul etmezler. Sadece bir erkek egemenliğinde olan bir inisiyatik yapıdır. Sosyal ağ modeli bizim için çok önemli. Çünkü mitraizme baktığımızda garnizon dini olarak kabul ediliyor. Sosyal yayılma bu yüzden bizim için önemli konu. Mitraizmin en çok nerede bulunduğuna baktığımızda bu aslında karşımıza oldukça ilginç bir coğrafya getiriyor. Ren sınırı, Tuna hattı, Britanya garnizonları. Roma ordusunun yoğun olduğu bölgeler bunlar. Mitraeumların çoğu askeri bölgelerde. Bu önemli. Hristiyanlık şehir merkezlerinde büyüdü. Antakya, Efes, Korint, Roma. Mitraizm ise sınır hatlarında. Garnizon dini olmak ne demektir? Askerle yayılırsınız ama askerle sınırlı kalırsınız. Bir asker emekli olur, başka yere gider, cemaat dağılır. Mitraizm şehir merkezlerinde güçlü bir kamusal ağ kuramadı. Mary Beard'ın Roma dini üzerine çalışmalarında gösterdiği gibi Roma'da din kamusal alanla iç içeydi. Forumlarda, tapınaklarda, festivallerde Mitraizm bu alanlara hiç çıkmadı. Yer altında kaldı. Bu noktada erken Hristiyanlık ile keskin bir karşılaştırma aslında çok rahat yapabiliyoruz. Hristiyanlık başlangıçta marjinaldi ama evlerden şehre, şehirden imparatorluğa yayılan bir ağ kurdu. Mitraizm ise küçük hücreler halinde kaldı. Bu fark kader farkıdır. Bu bölümün aslında en önemli noktalarından bir tanesi şunlar diyebiliriz. Mitraizm güçlü bir inisiyasyon sistemine sahipti, disiplinliydi, hiyerarşikti, kardeşlik üzerine kuruluydu. Ama kadınları dışladı, aileyi dışladı, kamusal alan kendine üretmedi. Garnizon dini olarak kaldı. Sınırladı kendini ve dinler tarihinde kapalı erkek kardeşlik yapıları imparatorluk dini olamazlar. Şimdi Hristiyanlıkla gerçek karşılaşmayı da bir görelim. Burası önemli ve aslında sorumuzun en önemli noktası bu. Mitraizm güçlüydü. Askerler arasında yaygındı. Sembolik olarak etkileyiciydi. Ama Hristiyanlık yükseldi. Neden? Bu bir mucize anlatısı değil. Bu bir sosyoloji meselesi. Hristiyanlığın sosyolojik gücü. Şehir merkezli yapı çok önemli. Hristiyanlık şehirlerde büyüdü. Antakya, Efes, Korint, Roma az önce söylediğimiz gibi. Wayne Meeks'in The First Urban Christians adlı çalışmasında gösterdiği gibi erken Hristiyanlık kentli bir harekettir. Tüccarlar var, zanaatkarlar var, ev sahipleri var, kadın patronlar var. Bu şehir ağları birbirine bağlıydı. Bir mektup Efes'ten Korint'e gidebiliyordu. Bir öğreti Antakya'dan Roma'ya ulaşabiliyordu. Mitraizm ise şehir merkezlerinde görünmezdi. Kamusal festivaller üretmedi. Forum dini olarak anılmadı. Hiçbir zaman da forum dini olmadı. Şehir politikasıyla entegre olmadı. Bu fark imparatorluk ölçeğinde belirleyicidir. İkincisi ise kadınların rolü. Burada kırılma çok net. Rodney Stark'ın erken Hristiyanlık üzerine sosyolojik analizleri şunu gösteriyor. Kadınların dahil olduğu dinler demografik olarak daha hızlı büyür. Erken Hristiyan toplumlarında veya topluluklarında kadınlar ev kiliseleri açtılar. Maddi destek sağladılar. Misafir ağı oluşturdular. Şehitlik anlatılarında merkezi olarak rol oynadılar. Mitraizmde kadın yok. Arkeolojik kayıtlarda neredeyse hiç yok. Bu sadece bir eşitlik meselesi değil. Bu bir yayılma meselesi. Aileye girmeyen bir din nesiller arası aktarımı sağlayamaz. Hristiyanlık çocuklara geçti. Mitraizm inisiyasyonla sınırlı kaldı.
Yoksullar ağı da önemli. Hristiyanlık sadece teoloji sunmadı insanlara. Topluluk sundu. Cenaze yardım yaptı. Yoksul bakımı yaptı. Hastalık döneminde destek verdi. Özellikle 2. ve 3. yüzyıllardaki salgınlar sırasında Hristiyan cemaatlerinin dayanışma ağları büyümeyi hızlandırdı. Mitraizm ise sosyal yardım ağı üretmedi. Bu bir elit kardeşlikti. Ama sosyal hizmet kurumu hiçbir zaman değildi. Dinler tarihinde şunu görüyoruz. Yoksulların yanında olan yapılar kriz dönemlerinde büyür. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de metin üretimidir. Belki de en kritik nokta, en kritik fark burada. Hristiyanlık metin üretti. Mektuplar, İncil'ler, teolojik tartışmalar, apolojiler, bir kanon oluştu. Bir doktrin inşa edildi. Mitraizmden ise neredeyse hiçbir teolojik metin elimizde yok. Kalmadı. Ritüel var, mimari var, kabartma var ama metin yok. Bu da demektir ki Hristiyanlık kendini tartışabildi, savunabildi, yeniden tanımlayabildi, yeniden yapılandırabildi. Mitraizm ise sembolik olarak kaldı ve semboller metinsiz kalınca savunmasız kalırlar, anlamsızlaşırlar, yozlaşırlar. Teolojik benzerlikler ama yüzeysel. Şimdi en çok tartışılan konuya gelebiliriz. Hristiyanlık ile Mitraizm arasında benzerlik var mı? Var. Ve cevap evet. Ama çok yüzeysel. Kurtuluş motifi, her iki yapıda da kurtuluş motifi var. Mitraizm'de ruh kozmik düzene katılıyor. Hristiyanlıkta ruh Tanrı ile birleşiyor. Ama içerik farklı. Mitraizm kozmolojiktir. Hristiyanlık etik ve eskatolojiktir. Biri gök düzenine katılım, diğeri günahın bağışlanması. İkincisi ise ışık sembolizmi. Mitras ışıkla ilişkilidir. Hristiyanlıkta Mesih dünyanın ışığıdır. Ama ışık sembolü Roma dünyasında yaygındır. Sol Invictus kültüründe de vardır aslında. Zerdüştlükte de vardır. Gnostik metinlerde de vardır. Bu ortak sembol doğrudan bir kopyalama anlamına gelmez. Işık antik dünyada evrensel bir metafordur. Peki diriliş motifi ne durumda? Mitras'ın dirildiğine dair açık bir metin yok. Bazı popüler anlatılar bunu iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Ama akademik veri bunu desteklemiyor. Hristiyanlıkta diriliş merkezdir. Mitraizmde ise kozmik zafer sahnesi var. Bu fark çok büyük. Apolojitik polemikler de tabii ki mevcut. Şimdi şunu soralım. Erken Hristiyan yazarlar Mitraizm hakkında ne dedi? Justin Martyr 2. yüzyılda Mitraik ritüelleri şeytani taklit olarak tanımlıyor. Özellikle ekmek ve şarap benzeri uygulamalara dikkat çekiyor. Tertullian da benzer şekilde Mitraizmi taklitçi bir sistem olarak görüyor. Ama burada ilginç bir durum var. Sessizlik. Hristiyan literatüründe Mitraizm üzerine yoğun bir polemik yok. Neden? Çünkü muhtemelen Mitraizm Hristiyanlık için geniş halk tabanında doğrudan bir tehdit değildi. Burası çok önemli. Eğer Mitraizm gerçek bir kitlesel rakip olsaydı polemik daha yoğun olurdu. Tartışma daha çok olurdu ve biz de onlara ulaşabilirdik. Ama çoğu tartışma daha çok Gnostikler ve Marsiyoncular, aynı zamanda pagan filozoflarla yapılmıştır Hristiyanlıkta. Bu da bize şunu gösterir. Mitraizm görünür ama çok sınırlıydı. Teolojik olarak değil, sosyolojik olarak zayıftı. Özellikle bu noktada hatırlamamız gereken durum şu. Hristiyanlık kazandı çünkü şehirlerdeydi. Kadınları dahil etti, ailelere girdi, yoksullara ulaştı, metin üretti. Mitraizm kaybetti çünkü kapalıydı, erkeklere özeldi, metinsizdi. Kamuya açılmadı. Bu bir teoloji savaşı değildi. Bu bir ağ savaşıydı. Ve Hristiyanlık daha güçlü bir ağ kurmuştu. Şimdi Mitraizmin belki de en büyüleyici ama belki de en problemli yönüne geliyoruz. Bu din gerçekten neyi temsil ediyordu? Bir ahlak öğretisi mi, bir kurtuluş mesajı mı yoksa bir kozmik keşfin mitolojik şifresi mi? David Ulansey, The Origins of Mithraic Mysteries adlı çalışmasında radikal bir tez ortaya koydu. Ona göre Toroktani sahnesi, yani Mithras'ın boğayı öldürdüğü, hançerlediği o merkezi kabartma bir mit değil, bir gök haritası.
Videomuzun başında söylediğimiz gibi Boğa Taurus takım yıldızıydı. Akrep Skorpio'ydu, yılan Hidra'ydı, köpek Canis Major'du, kuzgun ise Corvus'tu. Bu figürler rastgele seçilmemişti. Bir zodyak dizilimi bu. Ulansey daha da ileri gidiyor ve şunu söylüyor. Milattan önce 2. yüzyılda Hiparkos'un keşfettiği gök ekseninin yavaş kayması antik dünyada devrimsel bir keşifti. Bu keşif şunu söylüyordu. Gökyüzü sabit değil. Kozmik düzen değişiyor. Eğer bu doğruysa Mitras Boğa'yı öldürecek, Taurus çağını bitiren ve yeni kozmik düzeni başlatan güç olabilir. Bu sıradan bir mit değil. Bu astronomik bir devrimin sembolü. Roger Beck de Mitraizmin güçlü bir kozmik çerçeve sunduğunu vurguluyor. Ona göre Mitraium bir evren modelidir. Tavan gökyüzü, orta alan dünya, Toroktoni ise kozmik eksenin merkezi. Eğer bu yorum doğruysa Mitraizm bir halk dini değil. Olamaz. Bu tam olarak bir kozmoloji dini. Ama burada bir soru doğuyor. Kozmik keşifler mitolojiye dönüştürülebilir. Ama mitoloji ne kadar geniş kitlelere taşınabilir? Burada elit bilgiden bahsediyoruz. Kitlesel yayılım gerilimi ortaya çıkıyor. Burada temel gerilim başlıyor aslında. Mitraizm bir gizem diniydi. Gizem dinleri doğası gereği kapalıdır. Eleusis gizemleri de öyleydi aslında. Orfik inisiyasyonlar da öyle. Mısır rahiplik gelenekleri de. Ama şuraya dikkat edin. Bu yapıların hiçbiri imparatorluk dini olmadı. Gizem dinleri seçilmişlere hitap eder. Evrensel dinler ise herkese. Hristiyanlık kendini herkese açık olarak tanımladı. Pavlus'un mektuplarında net bir ifade vardır. Yahudi yok, Grek yok, köle yok, özgür yok. Bu radikal bir evrenselliktir. Mitraizm ise evrensellik iddiası taşımadı hiçbir zaman. İnisiyasyon gerektirir, derece gerektirir, yükselme gerektirir. Bu model modern anlamda masonik yapıya benzer. Derin sembolizm, katmanlı anlam, seçilmiş üyelik ama hiçbir zaman kitlesel değil. Şimdi daha sert bir soru soralım. Kozmolojik sembolizm halka hitap eder mi? Bir zodyak haritasını çözmekle bir ahlak öğretisini benimsemek aynı şey midir? Hristiyanlık basit bir mesaj sundu. Tanrı insan oldu, acı çekti, öldü, dirildi. Bu dramatik ve anlaşılabilir bir anlatıdır. Aynı zamanda da bir arabesk yönü vardır. Mitraizm ise semboliktir. Boğa, akrep, göksel eksen, zodyak bu güçlü bir entelektüel sistem olabilir ama geniş kitle için erişilebilir mi? Orada soru işaretleri var. Rodney Stark'ın dinlerin yayılımı üzerine yapmış olduğu analizlerde önemli bir nokta ortaya çıkar. Basit, net ve sosyal olarak uygulanılabilir mesajlar daha hızlı yayılır. Mitraizm derindi ama net miydi? Bir köylü için, bir ev kadını için, bir çocuk için. Mitroium kapısının dışında kalanlar için. Bu sorunun cevabı belirleyici olabilir. Burada şunu görüyoruz. Mitraizmin gücü aynı zamanda sınırı olabilir. Kozmik sembolizm onu entelektüel kıldı ama elit yaptı. Gizem dini yaptı ama evrensel yapamadı. Dinler tarihinde sıkça gördüğümüz bir gerilimdir bu. Gnostik hareketlerde benzer şekilde kozmik bilgi sundu ama kapalı kaldı. Maniheizm evrensel iddia taşıdı ama karmaşık kozmolojisi nedeniyle zor yayıldı. Hristiyanlık ise kozmolojiyi basitleştirdi ve belki de bu yüzden kazanan o oldu. Mitraizm muhtemelen çok derindi. Muhtemelen sofistikeydi. Belki de astronomik bir devrim sembolleştirdi. Ama derinlik her zaman güç değildir. Bazen sadelik kazanır. Ve imparatorluklar gizem değil, düzen ister. Şimdi sahne değişiyor. 3. yüzyılın sonuna geliyoruz. Roma İmparatorluğu kriz içinde, savaşlar var, iç savaşlar var, ekonomik çöküş var, sınır baskıları var, siyasi parçalanma var ve aynı zamanda dinler arası çatışma da var. Ve tam bu noktada bir soru beliriyor. İmparatorluk hangi dini tercih edecek? Neden? Çünkü din toplumları birleştirici bir güç olabilir. Bunu Romalılar da biliyordu. Bu soruyu romantikleştirmemek gerek. Bu bir mistik aydınlanma anı değil. Bu bir
Devlet krizi. Şimdi Mitraizmin devlet dini olma potansiyeli var mıydı? Konstantin eğer isterse Mitraizmi seçebilir miydi? Teorik olarak baktığımızda bu sorunun cevabı evet, ama pratikte sorun burada başlıyor. Merkezi yapı eksikliği var. Mitraizmde merkezi bir otorite yok. Bir yüksek rahip sistemi yok. Evrensel bir konsey yok. Ortak bir karar mekanizması da yok. Her Mitraium bağımsız, yerel, kapalı. Manfred Klaus'un belirttiği gibi Mitraizmin örgütlenmesi hücreseldir. Bu yapı askeri kardeşlik için mükemmel olabilir ama imparatorluk için çok sorunlu. Devlet ne ister? Merkezi kontrol ister, standart doktrinin ister, yayılabilir idari model ister. Mitraizm bunu sunmadı. Peki kanonik metin yokluğu nasıl bir durum yaratır? Bir devlet dini metin ister. Yasa üretmek için, meşruiyet üretmek için, birlik üretmek için. Hristiyanlıkta metin vardı. İnciller vardı, Pavlus'un mektupları vardı, teolojik tartışmalar vardı. Mitraizmde sistematik bir kanon yok. Toroktani var. Ritüel var ama doktrinal metin yok. Bu şu demektir. Mitraizm devlet ideolojisi üretmek için araç sunmaz. Metinsiz bir din devletle birleştiğinde teolojik standartizasyon sağlayamaz. Ve evrensel misyon yokluğu oldukça önemlidir. Hristiyanlık misyoner bir dindir. Gidin ve bütün ulusları öğrencim yapın der. İsa'ya göre. Bu evrensel bir iddiadır. Mitraizm böyle bir iddia taşımadı. İnisiyasyon gerektirir, seçilmişlik gerektirir, katmanlı ilerleme gerektirir. Bu model genişleme değil, derinleşme modelidir. Devlet ise genişleme ister. Bir sınır dini değil, bir imparatorluk dini ister. Şimdi Hristiyanlık tarafına bakalım. Konstantin neden bu dini seçti? Bu noktada Eusebius'un anlatılarını romantikleştirmeden düşünmek gerekiyor. Bir imparator açısından bakalım. Hiyerarşik yapı Hristiyanlıkta zaten mevcuttu. Hristiyanlıkta zaten piskoposluk sistemi mevcuttu ve vardı. Şehir merkezlerinde piskoposlar, bölgesel sinodlar, teolojik tartışma mekanizması, bunların hepsi vardı. Bu model Roma idari yapısıyla paralel çalışabilir. Bir bakıma kilise imparatorluğun dini bürokrasisine dönüşebilir. Mitraizmde böyle bir yapı yok. Dogmatik çerçeve açısından baktığımızda Hristiyanlık dogmatik netlik üretebiliyordu. İznik Konsülü ki 325 yılı bunun göstergesidir. Tartışma var ama karar da var. Devlet için bu önemlidir. Belirsiz kozmolojik semboller değil, net teolojik ifadeler gerekir. Mitraizm sembolik, Hristiyanlık doktrinal. Devlet sembolle değil, formülle çalışır. Tek tanrılı teolojik netlik önemli. Neden? Çünkü birlik için. Roma çok tanrılıydı ama kriz dönemlerinde birlik arıyordu. Monoteizm yani tek tanrıcılık siyasi birlik üretiyor. Tek tanrı eşittir tek egemenlik. Bu sadece teolojik değil, politik bir modeldir. Zerdüştlükte de benzer bir yapı vardı. Ama Mitraizm monoteist değildi. Mitras güçlüydü ama tek tanrı değildi. Hristiyanlık ise radikal bir teolojik netlik sundu. Tek tanrı, tek kurtuluş yolu, tek Mesih vardı. Bu model imparatorluk birliği için daha işlevseldi. Ve burada önemli olan nokta şu: Konstantin bir mistik deneyim sonucu değil, bir yönetim tercihi sonucu karar vermiş olabilir. Mitraizm kapalıydı. Merkezsizdi, metinsizdi. Evrensel iddia taşımıyordu. Hristiyanlık hiyerarşikti, metinseldi, dogmatikti, monoteistti ve imparatorluk için kriz anında gizem değil, düzen önemliydi. Ve imparatorluk da gizemi değil, düzeni seçti. Şimdi artık bütün parçaları bir araya getirebiliriz. Köken meselesini gördük, kozmolojiyi gördük, inisiyasyon yapısını gördük, Hristiyanlıkla karşılaştırmayı da yaptık, devlet boyutunu analiz ettik. Şimdi asıl soruya dönüyoruz. Mitraizm neden kaybetti? Cevap teolojik değil, cevap yapısal. Kapalı hücre modeli burada önemli bir rol oynadı. Mitraizm hücresel bir yapıya sahipti. Her Mitraium küçüktü, yereldi, bağımsızdı. Roger Beck bu yapıyı mikro evren modeli olarak yorumluyor.
Ama sosyolojik açıdan bu model çok kırılgandır. Bir garnizon dağılırsa cemaat dağılır. Bir lider ölürse yapı zayıflar. Erken Hristiyanlık ise ağ modelini geliştirdi. Şehirler arası bağlantı kurdu. Mektup dolaşımı, piskoposlar arası iletişim, tartışmalar. Wayne Nix'in gösterdiği gibi bu ağ yapısı dinin kalıcılığını sağladı. Mitraizm'de böyle bir geniş ağ görünmüyor. Bu hücresel model derinlik üretir ama dayanıklılık üretmez. Dinlerin sürekliliği nesiller üzerinden sağlanır. Mitraizm inisiyasyon temelli. Yani bir birey seçilmeli. Aile otomatik olarak dahil olamıyor. Bu model elit kulüp gibi çalışıyor aslında. Ama aile merkezi değil. Hristiyanlık ise ev içi bir dindi. Ev kiliseleri vardı, aile sofraları vardı, çocuklar dahil edildi. Rodney Stark'ın demografik analizlerine göre erken Hristiyanlık doğal nüfus artışıyla büyüdü. Mitraizmde bu mekanizma yok. Bir din aileye girmezse nesiller arası aktarım zayıflar, kaybolur. Ve kadınlar dışlandı Mitraizm'de. Bu belki de bu en kritik unsur. Arkeolojik verilere baktığımızda Mitraizm neredeyse tamamen erkeklere ait olduğunu gösteriyor. Kadın yok. Bu bilinçli bir tercih olabilir. Ama sosyolojik sonuçları çok ağır. Kadınlar dinin taşıyıcılarıdır. Ev içi aktarımın merkezi figürüdür. Erken Hristiyanlıkta kadınlar ev kiliselerini yönettiler. Şehitlik anlatılarında da aktiftiler. Maddi destek sağladılar. Mitraizm bu potansiyeli dışladı. Hiç içine almadı. Çemberin dışına attı. Bu sadece eşitlik meselesi olarak görülemez. Bu sürdürülebilirlik meselesidir. Roma dini kamusaldır. Festivaller vardır, törenler vardır, şehir meydanı vardır. Mary Beard'ın vurguladığı gibi Roma dini kamusal görünürlükle güç kazanıyor. Mitraizm yer altında kaldı. Mitraium karanlık, kapalı, sınırlı. Kimse görmüyor. Hristiyanlık ise zamanla kamusal alanı tamamen ele geçirdi. Bazilikalar, açık ayinler, resmi törenler. Bir din kamusal alan üretmezse siyasi alanı da üretemez. Mitraizm kamusal din olmadı, olamadı. Metin hafızadır, metin tartışmadır, metin savunmadır. Hristiyanlık erken dönemde yoğun metin üretimi yaptı. Teoloji yazıldı, mektuplar dolaştı, apolojiler üretildi. Mitraizmden sistematik bir teolojik literatür elimizde yok. Ritüel bilgisi vardı ama doktrinal çerçeve zayıf. Bu fark çok büyük. Çünkü metin kriz anında yeniden yapılanma sağlar. Metinsiz din sembole bağlıdır ve sembol yorumlandıkça dağılabilir, yozlaşabilir, kaybolabilir. Sonuç artık net bir şekilde konuşabiliriz. Mitraizm teolojik olarak yenilmedi. Hristiyanlık daha doğru olduğu için kazanmadı. Mitraizm daha yanlış olduğu için kaybetmedi. Bu bir doğruluk savaşı değildi. Bu bir yapı savaşıydı. Mitraizm kapalı hücre modelindeydi. Aileyi dışladı, kadınları dışladı, kamusal alan üretmedi, çocukları dışladı, metin geleneğini geliştirmedi. Hristiyanlık ise ağ kurdu, metin üretti, aileye girdi, kadınları, çocukları dahil etti, devletle uyumlu hale geldi ve sonuç olarak Mitraizm derindi ama geniş değildi. Gizemliydi ama kurumsal değildi. Ve tarih bize şunu gösteriyor. İmparatorluklar derinlik değil, yayılabilir yapı ister. Mitraizm kaybetti ama kaybetmesinin nedeni teoloji değildi, sosyolojiydi. Şimdi bir an için tarihi durduralım. Varsayalım ki bazı kırılma noktaları farklı gelişti. Ve soralım gerçekten başka bir ihtimal var mıydı? Eğer Mitraizm ailelere açılsaydı, Mitraizm kadınları dahil etseydi, çocukları dahil etseydi ne olurdu? Aile ibadetine izin verseydi, çocuklar inisiyasyon zincirine dahil olsalardı, bu durumda model değişirdi. Kardeşlikten cemaat modeline geçiliş olurdu. Bu noktada erken Hristiyanlıkla benzer bir yapıya dönüşebilirdi. Rodney Stark'ın demografik analizlerini düşünelim. Bir din aile içinde aktarıldığında geometrik olarak büyür. Mitraizm ise bireysel katılım modeli sundu. Eğer aile merkezli olsaydı nesiller arası süreklilik kazanabilirdi. Ama o zaman şu soru doğar. Mitraizm hala Mitraizm olur muydu?
Çünkü inisiyasyon temelli gizem dini ile evrensel aile dini arasında yapısal bir fark vardır. Belki de açıldığı anda kimliğini kaybederdi. Eğer Konstantin başka tercihte bulunsaydı bu soru sıkça romantikleştirilir. Konstantin Mitraist olsaydı dünya değişirdi. Peki gerçekten Konstantin Mitraizmi seçseydi bile onu yeniden yapılandırmak zorunda kalacaktı. Merkezileştirmek, metin üretmek, dogmatik çerçeve oluşturmak. Bu durumda Mitraizm devletle bütünleşmiş başka bir şeye dönüşürdü. Tıpkı Sol Invictus'un imparatorluk ideolojisine entegre edilmesi gibi. Ama tarihsel veriye baktığımızda Mitraizmin böyle bir dönüşüm sürecine girdiğine dair işaret yok. Eusebius'un anlatılarında Mitraizm bir imparatorluk alternatifi olarak görünmez. Daha çok askeri bir kült olarak kalır. Yani sorun belki de Konstantin'in tercihi değil, tercih edilebilirlik kapasitesidir. Eğer kozmolojik elitizm yerine halk teolojisi geliştirilseydi, belki en ilginç ihtimal bu olabilirdi. Ulanse'in kozmolojik yorumunu birlikte düşünelim. Eğer Mitraizm gerçekten astronomik bir keşfi sembolleştiriyorsa, bu bilgiyi sadeleştirip ahlaki bir anlatıya dönüştürebilseydi, boğa öldürme sahnesi yerine insanın içsel dönüşümünü merkeze alsaydı, gizemden öğretime geçseydi, burada gnostik hareketleri hatırlayabiliriz. Onlar da kozmik bilgi sundu ama kitleselleştiremediler. Çünkü bilgi elit kaldı. Hristiyanlık ise kozmolojiyi dramatize etti, arabesk anlatıya dönüştürdü. Tanrı insan oldu dedi, acı çekti dedi, dirildi dedi. Kozmolojiyi hikayeye dönüştürdü. Belki Mitraizm hikaye üretmekte zayıftı. Sembol üretti. Ama anlattı, üretmedi. Son soru. Ve şimdi en zor soruya geliyoruz. Mitraizm gerçekten kaybetti mi? Yoksa sadece görünmez mi oldu? Bazı semboller yaşamaya devam etti. Güneş metaforu, ışık dili, kozmik zafer imgesi, Roma İmparatorluğu'nun güneş kültü Sol Invictus üzerinden etkisini sürdürdü. Orta Çağ ezoterik geleneklerinde Mitras figürü yeniden ortaya çıktı. Modern masonik ve ezoterik literatürde izleri görülebilir. Belki de Mitraizm yok olmadı. Sadece ana akım olmaktan çıktı. Gizem geleneği olarak varlığını sürdürdü ama imparatorluk dini olmadı. Ve tarihte bazen kazanmak görünür olmaktır. Bazen de kaybetmek yer altında kalmaktır. Mitraizm yer altında başladı, belki de kaderi yer altında kalmaktı. Bu noktada şu soruyu size bırakıyorum. Bir dinin başarısı nedir? İmparatorluk dini olmak mı yoksa derin bir sembolik miras bırakmak mı? Mitraizm kaybetti ama belki de sadece başka bir forma dönüştü. Ve tarih her zaman görünen kazananları değil, derinde kalan izleri de taşır. Bugün şunu gördük. Mitraizm kaybetti ama basit bir şekilde değil. Bu bir doğru din yanlış din meselesi değildi. Bu bir yapı meselesiydi. Bir ağ meselesiydi. Bir devlet uyumu meselesiydi. Dinler tarihine böyle baktığımızda kazananları yüceltmek yerine kırılma noktalarını anlayabiliyoruz. Benim bu kanaldaki vizyonum tam olarak da bu. Dinler tarihini polemikler üzerinden değil, yapı üzerinden okumak. Ezoterik gelenekleri romantikleştirmek yerine tarihsel bağlamına yerleştirmek. Franz Kumont'tan David Ulanse'ye, Manfred Klaus'tan Roger Beck'e kadar akademik literatürü takip ederek ama bunu erişilebilir bir dille aktarmak. Bugün şunu gördük. Mitraizm kaybetti ama basit bir şekilde değil. Bu bir doğru din ya da yanlış din meselesi değil. Bu bir yapı meselesi. Bir ağ meselesi, bir devlet uyumu meselesi. Dinler tarihine böyle baktığımızda kazananları yüceltmek yerine kırılma noktalarını anlayabiliyoruz. Benim bu kanaldaki vizyonum tam olarak bu. Dinler tarihini polemikler üzerinden değil, yapı üzerinden okumak. Ezoterik gelenekleri romantikleştirmek yerine tarihsel bağlamına yerleştirmek. Franz Kumont'tan David Ulanse'ye, Manfred Klaus'tan Roger Beck'e kadar akademik literatürü takip ederek ama bunu erişilebilir bir dille aktarmak. Çünkü akademik bilgi ya kapalı kalır ya da paylaşılır. Ben ikinci yolu seçiyorum. Eğer bu yaklaşım size değer katıyorsa kanala abone olarak bu çalışmanın devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bu içeriklerin bağımsız ve akademik kalabilmesi için
Lütfen bu opsiyonu değerlendirin. Bu destekler daha fazla kaynak çalışması, daha derin arşiv incelemesi, daha uzun akademik bölümler üretebilmemi mümkün kılıyor. Dinler tarihi kolay bir alan değil ama birlikte zor soruları sorabiliriz. Ve bir sonraki bölümde şu soruya gireceğiz. Mitraizm ile Sol Invictus arasında gerçekten bir bağ var mı? Roma'nın güneş tanrısı ile Mitras aynı figür müydü? Yoksa imparatorluk ideolojisi ikisini bilinçli olarak mı iç içe geçirdi? Aurelian reformları, güneş kültünün yükselişi ve Konstantin'in erken dönem sembolizmi. Bu üçgeni birlikte inceleyeceğiz. Çünkü Mitraizmi anlamak için Roma'nın güneş politikasını da anlamak gerekiyor. Ben Yunus Angıner. Bir sonraki bölümde Roma göğüne birlikte bakacağız. Ve belki de güneşin altında kaybolmuş bir dini yeniden okumaya çalışacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.